Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kahvenizi aldınız, enerjinizi hazırladınız ve hep birlikte fincanınızda saklı kalan mesajları keşfetmeye geldik. Bakalım bu fincanda aşk mı var, para mı var, yoksa güzel bir haber mi var? Hiç beklemediğiniz bir gelişme mi kapınızı çalıyor? Şimdi lütfen birkaç saniye gözlerinizi kapatın ve aklınızdan dileğinize geçirin. İçinizden bir kişi var. Konu ya da gerçekleşmesini çok istediğiniz bir dilek olabilir. Fincanınızı bana emanet edin ve enerjinizi yorumuma bırakın. Unutmayın. Burada gördüğümüz semboller ve yorumlar tamamen eğlence ve keyif amaçlıdır. Size uyan mesajları alabilir, uymayanları ise gönül rahatlığıyla bırakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Fincanımızı yavaş yavaş açıyoruz. İlk gördüğüm sembol gerçekten çok dikkat çekici. Bakalım fincanınız size bugün hangi sırrı anlatacak? Haydi başlayalım. Şimdi fincanına dikkatlice bakıyorum. Fincanın genelinde ilk gözüme çarpan şey yoğun ama yavaş yavaş dağılan bir görüntü. Bu bana son zamanlarda zihninin çok dolu olduğunu, aynı anda birkaç şeyi düşündüğünü ve bazı konularda artık bir şey netleşsin diye içinden geçirdiğini söylüyor. Sanki hayatında kapanmasını beklediğim bir dönem var ama o dönem tamamen kapanmadan yeni bir kapı açılmak üzere. Fincanın üst kısmında açık bir yol görüyorum. Bu yol kısa değil. Önce biraz dolambaçlı, sonra düzleşiyor. Önünde iki seçenek gibi duran bir durum var. Bir taraf daha güvenli fakat seni fazla heyecanlandırmıyor. Diğer taraf ise belirsiz ama kalbin istediği şeye daha yakın. Burada özellikle kendi kararına veren gerektiğini hissediyorum. Başkasının sözüyle hareket edersen sonradan keşke kendi iç sesimi dinleseydim diyebilirsin. Şimdi fincanın kenarına bakıyorum. Burada kuş figürüne benzeyen bir şekil var. Bu genellikle haber anlamına gelir. Beklediğim bir mesaj, telefon görüşmesi veya hiç beklemediğim bir kişiden gelecek haber olabilir. Üstelik bu haberin gecikmiş bir konuyla ait olduğunu hissediyorum. Bir süredir sessiz kalan birinden haber alma ihtimali oldukça güçlü görünüyor. Bir de fincanda iki insan silüeti dikkat çekiyor. Biri sana daha yakın, diğeri biraz uzakta. Bu iki kişi aynı konuyla bağlantılı olabilir. Yakınındaki kişi sana destek olmak isteyen, seni gerçekten dinleyen biri gibi. Uzaktaki kişi ise duygularını kolay belli etmeyen, zaman zaman seni düşündüren biri. Aşk tarafına geldiğimde fincanın enerjisi oldukça ilginç. Burada kalp şeklinin yanında ince bir çizgi görüyorum. Bu bana yarım kalmış bir duyguyu anlatıyor. Sanki bir konuda tamamen bitti demiş olsam bile içinin bir köşesinde hala cevaplanmamış bir soru var. Bu mutlaka geçmişten bir kişinin geri döneceğini anlamına gelmez. Bazen insanın geçmişte yaşadığı bir olayın etkisini hala taşıdığını gösterir. Ancak kalbin hemen yanında açılan bir alan var. Bu duygusal olarak yeni bir başlangıç ihtimali gösteriyor. Önümüzdeki dönemde biriyle daha samimi bir konuşma, duyguların açıkça ifade edilmesi veya bir ilişkinin adının konulması gibi bir gelişme yaşayabilirsin. Fincanın dibinde anahtar gibi bir şekil görüyorum. Anahtar falda genellikle çözüm ve yeni kapı anlamına gelir. Uzun zamandır kafana meşgul eden bir konu için sonunda bir çözüm bulacağını hissediyorum. Özellikle iş, para veya gelecekle ilgili bir meselede nihayet diyeceğim bir gelişme olabilir. Para konusunda da küçük küçük kısmetler görüyorum. Büyük bir para tek seferde gelmekten ziyade parça parça rahatlama enerjisi var. Bir döneme beklenen bir para, ek gelir veya maddi anlamda seni rahatlatacak bir fırsat söz konusu olabilir. Burada dikkat etmen gereken şey eline geçen parayı hemen dağıtmamak. Çünkü fincanında para girişinin yanında küçük bir harcama izi de var.
İş ve kariyer tarafında ise merdiven görüyorum. Bu çok güzel bir işarettir. Merdiven adım adım yükselmeyi anlatır. Bir anda bir şey değişmeyebilir. Ama attığın her adım seni daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Özellikle emek verdiğin bir konuda karşılığını alma ihtimalin yüksek. Şimdi biraz daha derine bakıyorum. Fincanın bir köşesinde göz figürüne benzeyen bir şekil var. Bunu gerçek anlamda kötü bir şey olarak yorumlayabiliyorum. Daha çok çevrende seni dikkatle takip eden, hayatında neler olduğunu merak eden birinin olduğunu gösteriyor. Her şeyi herkese paylaşmaman senin için daha iyi olabilir. Özellikle henüz gerçekleşmemiş planlarına biraz kendine saklaman faydalı. Bir de 3 küçük nokta görüyorum. Fal dilinde bu genellikle 3 ayrı haber veya 3 küçük kısmet olarak yorumlanır. Bunlardan biri çok yakın zamanda, biri biraz daha sonra, üçüncüsü ise beklemediğin bir zamanda gelebilir. Aile tarafında ise daha sıcak bir görüntü var. Ev içerisinde konuşulacak bir konu ardından rahatlama görünüyor. Uzun zamandır konuşulmayan bir mesele varsa bunun üzerine gidilebilir. Sonunda kırgınlıkların azalacağı bir dönem başlayabilir. Fincanın dibindeki yoğunluk bana özellikle geçmişten taşıdığın bir yükü anlatır. Bir şeyi çok fazla düşünmüşsün. Bazen olayın kendisinden çok neden böyle oldu sorusu seni yormuş. Fakat bu yoğunluk yukarı doğru açılıyor. Bu da zamanla rahatlayacağına ve aynı şeyleri eskisi kadar düşünmeyeceğini gösteriyor. Ve şimdi fincanın en güzel kısmına geldim. Kenarda yıldız şeklinde küçük bir açıklık görüyorum. Yıldız dilek ve umutla ilişkilendirilir. Uzun zamandır içinden geçirdiğim bir dileğim var gibi bu dileğin hemen gerçekleşmesinden ziyade önce küçük bir işaret alacağını hissediyorum. O işaret geldikten sonra demek ki doğru yoldayım diye düşünebilirsin. Önünde yaklaşık 3 aşamalı bir dönem görüyorum. Önce bir haber, ardından bir görüşme ve sonrasında karar. Bu 3 olay birbirine bağlı olabilir. İlk gelişme seni şaşırtacak. İkinci gelişme kafanı netleştirecek. Üçüncü aşamada ise ipler tamamen senin eline geçecek. Aşk konusunda ise özellikle gurur yapan iki kişi enerjisi var. İki taraf da bazı şeyleri söylemek istiyor ama İlk adımı atmak konusunda çekingen davranıyor olabilir. Eğer hayatında böyle biri varsa aranızdaki sessizliğin sonsuza kadar sürmeyeceğini düşünüyorum. Bir konuşma kapısı açılabilir. Ama falın sana verdiği en önemli mesaj şu oluyor. Kendini ikinci plana atma. Çünkü fincanda senin figürün oldukça belirgin. Bu son dönemde başkalarının düşüncelerine fazla önemsemiş olabileceğini gösteriyor. Bundan sonra ben ne istiyorum sorusuna daha fazla sorman gerekiyor. Son olarak fincanında gördüğüm ferahlık ve açılan bir alan görüyorum. Üzerindeki ağırlık yavaş yavaş kalkıyor. Önümüzdeki dönemde hayatında bir temizlik olacak. Bazı insanlar uzaklaşabilir. Bazı konular kapanabilir ve yerine daha huzurlu bir dönem gelebilir. Ben bu falı kapatırken sana 3 kelime bakıyorum. Haber, karar, yeni başlangıç. Ve özellikle bir dileğin konusunda olmaz diye düşündüğüm bir noktada küçük bir gelişme görünüyor. Sabırlı olursan beklemediğin bir anda güzel bir kapının açıldığını fark edebilirsin. Şimdi kahve falımızın yani fincanımızın gördüklerimiz semboller bu kadar. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz.
İlk gördüğüm şey tabağın ortasında biriken koyu bir alan ve onun çevresinde giderek açılan izler. Bu bana son zamanlarda içinde biriktirdiğim bazı düşünceler olduğunu söylüyor. Dışarıdan sakin görünsen bile kendi içinde sürekli değerlendirdiğin acaba böyle mi olacak yoksa başka türlü mü gelişecek dediğim bir konu var. Ama taban kenarında açık olması çok güzel. Bu sıkışmış hissettiğim bir dönemin yavaş yavaş geride kalacağını gösteriyor. Özellikle önümüzdeki süreçte zihnini meşgul eden bir konuda daha net düşünmeye başlayacaksın. Şimdi tabağın sağ tarafına bakıyorum. Burada birbirine yaklaşan ikisilik görüyorum. İki kişinin arasında önce mesafe var, sonra bu mesafe kapanıyor. Bu bana görüşmeyi anlatıyor. Uzun zamandır konuşmadığın biriyle yeniden iletişim kurmak ve aranızda yarım kalmış bir konuşmaya tamamlamak mümkün. Bu kişinin sana söylemek istediği ama bir türlü söyleyemediği bir şey olabilir. Burada özellikle gurur ve çekingenlik hissi var. Aşk tarafına geldiğimde tabağın enerjisi daha da belirginleşiyor. Bir kalbin hemen yanında küçük bir çizgi var. Bu geçmişten kalan bir duygunun tamamen kapanmadığını gösteriyor. Fakat kalbin çevresindeki açıklık artık aynı döngünün içinde kalmak istemediğini de anlatıyor. Eğer hayatında biri varsa onunla ilgili bir konuda yakında netleşme yaşayabilirsin. Eğer hayatında kimse yoksa yeni tanışacağın kişinin başlangıçta sıradan biri gibi görünüp sonradan önem kazanması mümkün. Taban kenarında iki küçük kalp görüyorum. Biri daha belirgin, diğeri ise silik. Bu bana iki farklı duygusal ihtimali düşündürüyor. Biri geçmişle bağlantılı, diğeri ise geleceğe yönelik. Burada falın sana söylediği şey şu. Geçmişi tamamen anlamadan geleceğe karar verme. Çünkü önünde yeni bir kapı var ama eski bir konunun gölgesi hala arkanda duruyor. Maddi konulara baktığımda küçük küçük noktalar görüyorum. Bunlar para girişlerini simgeler. Büyük bir kazançtan çok birkaç farklı yerden gelecek küçük rahatlamalar söz konusu olabilir. Bir ödeme, beklenen bir para veya maddi açıdan seni rahatlatacak bir gelişme görünüyor. Ancak taban bir kenarında hızlıca dağılan izler de var. Bu da eline geçen paranın hızlı harcanmaması gerektiğini söylüyor. İş konusunda ise merdivene benzeyen 3 çizgi dikkat çekiyor. Birinci basamak uğraş, ikinci basamak bekleme, üçüncü basamak sonuç. Yani emek verdiğin bir konuda hemen sonuç alamayabilirsin ama bunun boşa gitmediğini hissedeceksin. Bir kişinin seni fark etmesi veya yaptığın bir işin karşılığını görmen mümkün. Şimdi taban sol tarafına geçiyorum. Burada göz şeklinde bir iz var. Bunu korkulacak bir şey olarak yorumlamayabilirim. Daha çok çevrende seni merak eden, ne yaptığını takip eden birinin olduğunu düşünüyorum. Her planını herkese paylaşmaman senin için daha iyi olabilir. Özellikle gerçekleşmesini çok istediğin bir şeyi erkenden anlatmak yerine biraz beklemek sana avantaj sağlayabilir. Taban alt kısmında ağaç gibi yükselen bir şekil var. Bu çok güzel bir sembol. Kökleri geçmişi, dalları ise geleceği temsil eder. Yani yaşadığın bazı şeyler seni güçlendirmiş. Şu anda kendine eskisinden daha dayanıklı hissedebilirsin. Özellikle daha önce seni üzen bir konuda artık aynı şekilde tepki vermeyeceksin. Bir anlamda ben artık eski ben değilim diyeceğim bir dönem geliyor. Ev ve aile tarafında bir hareketlilik görüyorum. Taban kenarında küçük bir ev şekli var. Bu ev içerisinde yapılacak bir konuşma, değişiklik veya misafirlik anlamına gelebilir. Aileden biriyle ilgili sevindirici bir haber de gündeme gelebilir. Bir süredir
Ertelenen bir buluşma ve görüşme varsa gerçekleşme ihtimali yüksek. Şimdi tabağın ortasındaki koyu bölgeye tekrar bakıyorum. Burada bir anahtar şekline benzeyen iz görüyorum. Anahtar falda yeni kapı demektir. Bu kapı özellikle senin uzun zamandır çözüm aradığın bir meseleyle ilgili olabilir. Önüne yeni bir seçenek çıkacak. İlk başta bunu yapmalı mıyım diye düşünebilirsin. Ama kararını verdikten sonra üzerindeki yükün hafiflediğini hissedeceksin. Bir de 3 nokta var. 3 sayısı burada önemli. 3 gün, 3 hafta veya 3 ay içerisinde 3 ayrı gelişme yaşayabilirsin. Bunların biri haber, biri görüşme, biri de karar şeklinde olabilir. Özellikle 3. gelişmenin seni daha fazla etkileyeceğini düşünüyorum. Tabağın üst kısmında küçük bir yıldız. Burada dilek enerjisi. İçinde tuttuğun bir dilek var ama bununla ilgili önce küçük bir işaret alacaksın. Belki bir mesaj, belki bir tesadüf, belki de hiç beklemediğin bir karşılama olacak. O an bu tesadüf mü diye düşüneceksin. Benim fal yorumumda ise bu olayın senin içinde bir dönem noktası gibi göründüğünü söyleyebilirim. Son bölümde tabağın tamamen açıldığını görüyorum. Bu çok önemli. Çünkü başta gördüğümüz yoğunluk artık yok. Bu sıkıntının veya belirsizliğin sonsuza kadar devam etmeyeceğini gösteriyor. Önünde daha sakin bir dönem var. Bir insanla ilgili karar vereceksin. Bir konuda haber alacaksın. Maddi anlamda küçük bir rahatlama yaşayacaksın. Ve en önemlisi uzun zamandır ertelediğin bir konuda sonunda kendin için karar vereceksin. Ben tabağını kapatırken sana özellikle şu cümleyi geliyor. Beklediğin şey aynı şekilde gelmeyebilir ama sana ihtiyacın olan cevabı getirebilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde karşına çıkan küçük gelişmeleri küçümseme. Büyük değişimler bazen çok küçük bir mesajla, tesadüfi bir karşılamayla veya hiç beklenmeyen bir telefonla başlar. Tabağın son sözü ise bir kapı kapanıyor, 2 yeni kapı açılıyor. Biri geçmişten gelen bir konuyu tamamlamak için, diğeri ise geleceğe doğru ilerlemek için. Ve bu kez karar başkasının değil, senin elinde olacak. Bu tabak falı tamamen eğlence ve geleneksel fal yorumlama amacıyla hazırlanmıştır. Gelecekle ilgili kesin bilgi veya kehanet değildir. Sevgili kahve falı dostlarım, güzel enerjinizle bugüne de birlikte çok özel bir yolculuğun sonuna geldik. Fincanınızda gördüğümüz her şeklin, her sembolün ve ortaya çıkan her mesajın sizlere güzel enerjiler getirmesini diliyorum. Belki içinizde uzun zamandır cevabını aradığınız bir soru vardı. Belki de bir kişiden gelecek haberi bekliyordunuz. Belki de hayatınızda yeni bir başlangıcın kapısını aralıyordunuz. Umarım bu falda karşınıza çıkan mesajlar size umut veren ve içinize güzelliklerle dolduran işaretler olmuştur. Bazen fincanda gördüğümüz küçük bir yol hayatımızda başlayacak yeni bir dönemi hatırlatır. Bazen bir kuş beklenen güzel bir haberi çağrıştırır. Bazen de kalp geçmişte kalan bir duygunun yeniden gündeme gelebileceğini düşündürür. Ama unutmayın sevgili dostlarım, fal yorumları eğlence amaçlıdır. Hayatınızla ilgili önemli kararları her zaman kendi düşünceleriniz ve gerçekler doğrultusunda vermeniz en güzeli olacaktır. Eğer bu yorumda kendinizden bir parça bulduysanız bana yorumlar kısmında mutlaka yazın. Fincanınızda sizin gördüğünüz ama benim fark etmediğim bir sembol varsa onu da benimle paylaşabilirsiniz. Belki sizin yorumunuz başka bir izleyicinizin fincanında gördüğü sembolün anlamını keşfetmesine yardımcı olur. Ve eğer bu kahve falı
beğendiyseniz videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Yeni kahve falı videolarını kaçırmamak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Sizlerden gelen güzel yorumlar, beğeniler ve destekler benim için gerçekten çok değerli. Her videoda sizlerle birlikte farklı enerjileri, farklı hikayeleri ve farklı dilekleri paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. İyi ki buradasınız. İyi ki bu güzel kahve falı yolculuğuna benimlesiniz. Şimdi fincanınızı bir kenara bırakın, derin bir nefes alın ve Şimdi fincanınızı bir kenara bırakın. Derin bir nefes alın ve kendinize güzel bir dilek dileyin. Geçmişte sizi yoran ne varsa geride kalsın. Önümüzdeki yol güzelliklerle açılsın. Kalbinizde taşıdığınız güzel niyetlerin ve umutların hayatınıza mutluluk olarak dönmesini diliyorum. Belki bugün beklediğiniz bir haber gelecek. Belki hiç ummadığınız bir anda güzel bir karşılaşma yaşayacaksınız. Belki de hayatınızda yeni bir sayfa açılacak. Bazen hayatın en güzel sürprizleri hiç beklemediğiniz anda karşınıza çıkar. Bir sonraki kahve falımızda yine aynı güzel enerjiyle buluşmak dileğiyle. Kahveniz bol köpüklü, gönlünüz huzurlu, yolunuz açık, şansınız bol olsun. Aşk hayatınızda mutluluk, iş hayatınızda başarı, maddi konularda bereket ve kalbinizde huzur hiç eksik olmasın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel enerjinizi koruyun ve unutmayın. Her yeni gün yeni bir başlangıç için yepyeni bir fırsattır. Ben bir sonraki videoda sizlerle yeniden buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, ışığınız hiç sönmesin. Bir sonraki kahve falında görüşmek üzere.